Evet dostlar, Amerika'daki köyümden çıkıp Londra, Paris, Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Amsterdam turladıktan, eşimin tıbbi bazı olaylarıyla ilgilendikten ve orada da bazı sohbetler yaptıktan sonra hem Ramazan'ı geçirmek hem o yorgunluğu biraz atmak hem de birkaç dost yüzü görmek için geldiğim Türkiye'de hasbelkader açılan bu pencereden sizlerle beraber olmak benim için ummadığım bir nimet oldu inanın. Şükrederim sizlerle bu samimi beraberliği ve bilgi paylaşımını nasip eden. Yarın sonuncusu olacak bu sohbetlerden amacım sizlere akıl öğretmek hiç değil. Zira içinizde benden çok daha akıllılar, konularında benden çok daha bilgililer muhakkak ki vardır. Benim amacım yalnızca bugüne kadar baktığınızdan daha değişik pencerelerde olabileceğini, eldeki seçeneklerle sınırlı olmadığınızı fark ettirmek. Bu yüzdendir ki çeşitli konularda kısa kısa değişik bakış açılarını paylaştım sizlerle. Bugün de size Kur'an'dan bazı ayetlerin anladığım kadarıyla anlamlarını paylaşmak istiyorum. Ha bakın, bu arada aklıma gelen ve daha önce site okurlarımla paylaşmış olduğum bir hikayeyi anlatayım önce. Ne yapayım, insanlar hikayelerden hoşlanıyorlarmış. Her neyse, bizim dostlar kızıyorlar bana, hikayeyle vakitimiz yok, sen bize olayın inceliklerini anlat diye, ama hoş görün efendim. Adam tarlasını kazarken toprağın altında naylona sarılı bir şey bulmuş. Hemen açmış, başlığında kendi lisanıyla bunu okuyan hazineyi bulur yazılıymış. Ancak yazının alt tarafı ise okuyamadığı bir lisanmış. Hemen yazıyı almış, köyün imamına koşmuş. Köyün imamı ona göre büyük adam, alim, belki de zamanın gavsı ya da müceddidi falan. İmam Efendi Kur'an kursunu bitirmiş. Kur'an'ı ezbere tekrarlıyor bile. Ama Arapça lisanına vakıf değil. Olsun, önemli değil. Kur'an'ı ezberlemiş ya. Hemen almış kağıdı eline ve bakar bakmaz konuşmuş. Bunu okuyan hazineyi bulur yazıyor. Altında da Arapça bir dua var. Hemen bunu çoğaltalım, herkes okusun demiş. Mübarek elleriyle bulunan yazıdakileri kopyalamışlar ve tüm köy halkına dağıtmışlar. Herkes okumaya başlamış İmam Efendi'nin kendi dillerinin harfleriyle yazdığı o 15 satırlık yazıyı. Aradan bir zaman geçmiş. Derken biri köy kahvesinde demiş, efendiler bu böyle günde bir kere okumakla olmayacak. Sabah akşam okuyalım şunu. Elbette bir kerameti vardır. Birkaç gün daha geçmiş. Günde 40 defa okumaya karar vermişler. Derken günde 100 defa. Bazıları bakmış, hazine bulunmuyor. Demişler, bu safsata bizi umutlandırmak için böyle bir masal uydurmuş birisi. Kimi de inançla ve ısrarla devam etmiş okumaya. Aradan aylar geçmiş ama ne çare ki hazineyi bulan yok. Derken günün birinde bir gezgin uğramış köye. Camide yatsı yıkıldıktan sonra bakmış bir dua yapıyor insanlar birlikte. Hiç duyulmamış o güne kadar öyle bir şey. Demiş camiden çıkarken imama, bana da öğretsenize bunu nedir ki? Hemen yazılısını vermiş ona da imam. Adamı misafir etmişler misafirhanede. El etek çekilip insanlar uyuduktan sonra adam kalkmış, mumu yakmış, kağıttaki Arapça dua, neyse artık o nasıl bir duaysa, okumaya başlamış. Misafirhaneden çıkmış, elinde mum, bir elinde kağıt, köyün ortasındaki ulu çınarın altına gelmiş. Gene kağıttaki duayı okumuş. Çınardan köyün kuzey çıkışındaki dere boyuna doğru yürümüş. Sonra elindeki o Arapça duayı okumuş. Gene dere yatağından uzanan salkım söğütün yanına varmış. Köylünün dua diye bildiği o yazılı kağıt üzere söğüt ağacının yanından yüzünü köye dönüp 21 adım atmış ve oradaki koca kayanın dibini kazmaya başlamış. Bulmuş orada bir tahta kutu ve içinde çil çil altınlar.
Alıp yoluna devam etmiş. Köylünün her gün okuyup dua sandığı o metinde doğru yazıyormuş ama inanmayanların aksine okunması gerekiyormuş. O okumuş duayı köylülerin okumasından farklı olarak. Anlamış anlamını yazılanların ve gereğini de uygulayarak hazineyi bulmuş. Köylülerse hala devam ediyormuş sabah akşam anlamını bilmedikleri İmam Efendi'nin kendi lisanlarında yazıp ellerine verdiği Arapça dua sandıklarını okumaya. Okuyorlar. Tıpkı imamın köylüsü gibi okuyorlar gün be gün okumak olsun diye. Yahut okumaya çalışıyorlar. Ya da okuyamıyorlar. Şimdi ana konumuza geçmeden önce bizi dinleyen anlayışı sınırlılar için bir uyarı yapalım. Dua ve Zikir isimli kitabımızda yapılan tüm zikir ve duaların anlamı bilinmese bile, inanılmadan okunsa bile kişiye yarar vereceğini geniş bir şekilde izah etmiştik. Çünkü bu bir mekanizmanın işletiliş şeklidir ve inançla ve yukarıdaki veya ötendeki Tanrı ile alakası yoktur sonuç vermesinin. Ama buradaki okuma olayı anlamını bilme anlamında. Bunu böylece vurguladıktan sonra esas konumuza gelelim. Okumak nasıl olur? Öncelikle Kur'an'ın yukarıdaki tahtından, arşından, dünya üstündeki Mekke'deki insanlara odaklanmış, derdi onlar olup, değişen şartlara göre sürekli buyruklar yollayan bir Tanrı'nın hükümleri olmadığını çok iyi anlamak gerekir. Kur'an'ı ciddi, tutarlı, mantıksal bütünlük içinde bir bilgi ve sırlar hazinesi olarak anlamak istiyorsak, bunun için bizim de tutarlı, mantıksal bütünlük içinde ve o bilgiyi değerlendirmemiz gerektiğini anlamamız zorunludur. Bu yüzden de Kur'an'ın tümüyle mantıksal bütünlük içinde inzal olmuş, vahiylerden meydana gelmiş bir bütünlüğü anlatan bilgi kitabı olduğunu fark etmek zorundayız. Kur'an'da çelişki görürsek, bu onda çelişki olmasından değil, bizim Kur'an'ın ruhunu ve bütünselliğini anlayamamamızdan kaynaklanır. Kur'an'ı anlamanın yolu, onu temelinden anlayıp, her bilgiyi daha sonra bu temel fikirlere göre değerlendirmekten geçer. Misal vereyim. İhlas suresi, ismi Allah olanın mutlak tekliğini ve gayrının olmadığını vurgularken, siz kalkıp bir başka ayetteki anlatıma göre olayda kul tanrı dualizmi, ikiliği olarak algılıyorsanız, bu sizin olayda mantıksal bütünlük, derinlikli ve kapsamlı bakışa sahip olmadığınızı gösterir. Kur'an'da yazılı olanların da neye işaret ettiğini anlamak için o kitabın öncelikle neyi anlatmak istediğini kavramalısınız. Geçmiş hikayeleri, olayları değil, bir düşünce ve bir bakış açısını, bir değerlendirme sistemini açıkladığını fark edip kavramalısınız. Bundan sonradır ki anlatılan bütün olayların sana neyi fark ettirmek istediğini kavrayabilirsin. Bilir misiniz Kur'an'ın en çok sevdiğim bölümleri nereleridir? Elime aldığım anda aklıma, mantığıma ters gelen, yanlış gördüğüm bölümleri. Halbuki işte bütün sırlar o bölümlerdedir. Sınırlı ve şartlanmış göreli mantığım ne zaman nereyi kendine uyduramasa
Tecrübelerimle hemen anlarım ki orada sırlar gizli. Bilirim ki orada bir gizli gülşen olduğunu ve dalarım içine. İnsanlar çoğunlukla düşünmeden kabul ettiklerini tasdik ettirmek amacıyla bakarlar Kur'an meallerine. Ben ise her defasında fark etmemiş olduğum bir başka gerçeği okuyabilmek amacıyla ön yargısız elime alırım Kur'an'ı. Ön yargılı yaklaşıp duyduğunu tasdik ettirmek için meallere bakanlar beyinlerine tek kelime girmeden kapatıp koyarlar kitabı, daha sonra da bir yana. Kur'an okumanın edebi her eline alışta ilk defa açıyormuşçasına içine girip defalarca okumuş bile olsan hiçbir şey bilmiyormuşçasına orada yazılı olanı okuyup ne dediğini, neye işaret ettiğini anlamaya çalışmaktır. Bu yüzdendir ki Kur'an'ı anlamak için önce temel ayetlere göre olayın ana çelik karkasını inşa edecek. Sonra da bu ana yapıya göre diğer konuları yerleştireceksiniz. Ki konu tam bir bütünsellik içinde algılanabilsin. Aksi takdirde Kur'an'ı bir bütünsel bilgi kitabı olarak değil, kopuk kopuk, anlayışa göre farklılıklar gösteren, çelişkili bir düzenleme olarak kabul noktasına gelirsiniz. Ya da hiç düşünmeden taklit yollu, bu Tanrımızdandır, hepsi doğrudur deyip hiç düşünmeden kabullenmek noktasında yaşarsınız. Oysa sizden Kur'an'ı aklınızla değerlendirmeniz, üzerinde fikir yürütüp işaret yollu anlatılanların neyi göstermek istediğini fark etmeniz istenmektedir. Zira Kur'an size dışarıdan empoze edilen bir şey değil, varlığınızdaki bir hakikatin size dışarıdan hatırlatılmasıdır. Özünüzdekinin size seslenişidir Kur'an. Bu arada önemli bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Birileri çıkıp Kur'an Latince harflerle okunamaz diyerek Arapça harflerle yazılmış okumasını bilmeyenlere bu yolu kapamakta. Taklit ehli olanlar da hemen bu fetvayı tekrar etmeye başlıyorlar. Anlatayım efendim. Önce bir Türk'ün hele hele 30'undan 40'ından sonra ayın çatlatarak, gayıngatlatarak Kur'an okuması kolay kolay mümkün değildir. Tıpkı bir Fransız gibi Fransızcayı telaffuz edemeyeceğimiz gibi. Sizi bilmem ama ben küçük yaşta Amerika'da yetişemediğim için İngilizceyi de ana dili Amerikanca olan Amerikalı gibi konuşamam. Anlatırım derdimi. Ama onlar gibi her kelimeyi telaffuz edemem. Arap gibi harfleri de çatlatamam. Bu bir. İkincisi ve esas önemli yanına gelelim şimdi olayın. Kelimeler beyinde görsel algılamanın sonucunda tekrarlanır ve sonra dile düşer. Bakın bunu lütfen iyi anlamaya çalışın. Çünkü ben yeterli anlatabilirim. Göz harf şekillerini beyne ulaştırır bir elektrik sinyali olarak. Belli bir dalga boyu olarak. Beyin o dalgayı deşifre ederek veri tabanındaki harflere benzetir ve hayal merkezinde El Musavvir ismi manasınca suretlendirilir, görüntüye dönüştürür. Sonra da dile yollar gırtlaktan geçirerek. Dil olayın en son safhasıdır. Önemli olan beynin o kendisine gelen elektrik mesajındaki, elektrik dalgasındaki anlamı deşifre etmesidir. Şekillendirmesi değil. Buraya kadar olan işlem dünyanın her yerindeki insanda ortak işlemken gırtlaktan dile uzanan kısım yöreye göre değişkendir. Önemli olan
beyne ulaşanın anlamıdır düşünen beyinler için. Olayın anlamsal derinliğine giremeyenler ise dile veya göze dayalı materyalist bakışla konuları değerlendirirler dini anlarlarken. Dolayısıyla siz Kur'an kelimelerini, kolayınıza gelen kelimeler hangi harfle yazılmış olursa olsun okuyun. Ve esas önemli olan yanı o kelimelerin anlamlarını öğrenip değerlendirmeye çalışın. Bizim 40 küsur yıllık çok yönlü incelemelerimizin edindirdiği kanaat budur. Takdir size ait. Evet, İhlas suresinin vurguladığı tekillik açısından ve Hazreti Ali'nin açıkladığı B sırrı anahtarı ışığında, anlamı ışığında, Kur'an'ın satır aralarında gizli kalmış, fark edilemeyen diye zannettiğim bazı ayetlerine eğilelim şimdi de vaktimiz el verdiğince. Fatiha'dan sonra yer alan Bakara suresinin ilk ayetleriyle başlayalım konumuza. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Bizim penceremizden bakışla. Elif lam mim. Zalikel kitabu la reybe fihi. Hüden lil muttakin. Daha önce de belirttiğim gibi Arapçadaki kitap kelimesinin dilimizdeki işaret karşılığı bilgi demektir. Yoksa yukarıdan böyle ciltli bir kitap düşmemiştir kimseye. Yani burada o zaman ayetin anlamı şu olur. Üzerinde şüphe edilmesi mümkün olmayan bu kesin bilgi korunmak isteyenler için yeterli ölçüde gerçeği idrak ettiricidir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar gayblarındakine, yani hakikatlarının Allah esması ve sıfatları olduğuna iman ederler ve yukimune salat, yani bu hakikati yaşamak ve hissetmek için salatı, namazı ikame ederler, yaşarlar ve yaşadıkları bu rızkı maneviyi yaşayamayanlara infak ederler, duyururlar ve onların yaşaması için vesile olurlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Onlar senden kendilerine inzal olana ve aynı şekilde kendilerinden önce yaşamışlara bu şekilde inzal olana da iman ederler. Ve bil ahiretihum yukunun. Ve kendi yaşamlarının geleceğine de ikan, yani kesin bilgi sahibidirler bu inzal olandan sonra. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul müflihun. Onlar özlerindeki rububiyet mertebesinden nazil olup bilinçlerinde açığa çıkan bu gerçeklik ile doğruyu idrak etmişlerdir ve işte onlar bu yüzden kurtuluşa ermişlerdir. Gelin şimdi bir de çoğunuzun duymuş olduğu, korunmak için okuduğunuz Ayet-el Kürsi'nin anlamına bakalım bizim pencereden. Burada çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Ayet-el Kürsi, insan adı altında açığa çıkan Allah isim ve sıfatlarının mertebelerini bize fark ettirmeye çalışmaktadır bu ayette. Anlayışıma, müşahedeme göre. Ta insanın hakikati olan ahadiyetteki huviyet mertebesinden başlayarak beden mertebesine kadar. Şöyle ki, Allahu la ilahe illahu el hayyel kayyum. Tanrı ve tanrılık kavramı yoktur. Yalnızca Allah vardır ve hayatın kaynağı O'dur. Onunla kaimdir her şey. La te'huzuhu sinetun belâne. İnsanın hakikatındaki bu mertebe itibariyle onun ne uyuması ne de uyuklaması söz konusudur.
Yani varlığındaki Allah ismiyle işaret edilenin varlığı, derunundaki o mertebe itibariyle asla kendinden veya açığa çıkardıklarından gaflete düşmez. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Semavat yani şuur mertebelerin veya arz yani beden boyutundaki varlığın hep onun isim ve sıfatlarının açığa çıkması içindir. Men zellezi yeşfeu indehu illa biizni. Varlığını meydana getiren Allah isimlerinin bileşimi, anlamı el vermedikçe kimsenin sana yardım etmesi, şefaati mümkün değildir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ortadakini ve ötesini o mertebe bilmektedir. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Kimse derunundaki ilmi şuuruyla kapsayamaz o dilemedikçe ve açığa çıkarmadıkça. Ve siyah kürsiyühüs semavati vel ard. Rububiyet mertebesindeki isimlerinin özellikleri birimin şuur ve bedensel tüm varlığını kapsamış ve yönetmektedir. Ve la yauduhu hıfsuma ve huvel aliyyul azim. Bunları koruyup devam ettirmek doğal işlevidir. Derunundaki o hakikat yüce ve azametli bir gerçektir. İşte bu bizim penceremizden görebildiğimiz, müşahede ettiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla Ayet-el Kürsü'nün bir insandaki zuhuru ile ilgili anlamı. Ayrıca aynı olayı evrensel boyut itibariyle de değerlendirmek gereklidir. Zira her ayetin zahiri vardır, batını vardır, matlağı vardır. Allah Resulüne göre. Elbette siz çeşitli meal ve yorumları araştırabilirsiniz anlayışını paylaştığınız kişilerde. Gelelim diğer dikkatten kaçmaması gereken bazı ayetlerin anlamlarına. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. Yunus suresinin 99. ayetleri. Eğer Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi. O halde sen mi insanları zorlayacaksın mümin olmaları için? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Ma alel Resulü illel bela. Resulün üzerinde tebliğden başka vazife yoktur. Maide suresi 99. La ikraha fid din. Bakara suresi 256. Dinde zorlama yoktur. İsteinu billah. Araf suresi 128. Yardımı o B sırrı gereğince Allah'tan, yani özünüzdeki, hakikatınızdaki varlığınız meydana getiren o uluhiyet hakikatinden isteyin. Ve kadâ rabbüke ellâ ta'budu illâ iyyâhu. İsra suresi 23. ayet. Rabbin hükmetti ki kendinden gayrına kulluk edilmeye. Onun için de ne varsa yeryüzünde, varlıkta, hepsi de onun esma ve sıfatını açığa çıkarmak suretiyle ona kulluk halindedir. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Zariyat suresi 56. ayet. Ben insi ve cinni sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Başka türlü yapmaları mümkün değildir. Yani benim isim ve sıfatlarımın özelliklerini açığa çıkartmaları suretiyle bana kulluklarını ifa etmeleri için yarattım. Kul küllün ya'melu ala şakileti. İsra 84. De ki tümü de yaratılış programları, şakileleri doğrultusunda fiiller yaparlar. Ma min dabbetin illa ve ahizun binasiyetiha. Bu da 56. Hiçbir canlı yoktur ki Rabbim alnında
hipotalamus çekip götürmesin. Derunundaki rububiyet mertebesinin özelliğinin beyninde açığa çıkması suretiyle bu gerçekleşir. Ayete bak ne anlatıyor. Ve in tecer bil kavli fe innehu la ya'lem fe innehu ya'lemus sırra ve ahfa. Sesini yükseltsen de yükseltmesen de fark etmez. Çünkü o sırrı da gizliyi de ahfayı da bilir. Gizlilerin en derununu. Çünkü o daha geride. Ve izâ se'eleke ibâdî anni fe inni karib. Ucibu davetet dâi izâ deâni. Bakara 186. Kullarım sana beni sorduğunda ben karibim. Dua edenin davetine bana dua ettiği anda icabet ederim. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema. Fatır 28. Allah haşyetini kullarından sadece ilim sahipleri duyar. Haydi gelin zıddına. 102. ayet. Pardon. Ali İmran suresinin 175. ayeti. Bakın ne diyor? Ve hafuni in kuntum müminin. Ali İmran suresinin 175. ayeti. Benden korkun eğer müminseniz. Bakın şimdi burada duralım. Burası çok önemli. Kur'an'da birçok yerlerde hep haşiyetten ve haşiyundan, yani bütün Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve evrenleri, varlıkları seyredip algıladıktan sonra o sonsuz yaratılış alemi içinde kendi hiçliğini hissederek haşiyet duymaktan söz ederken burada benden korkun müminseniz diyor. Niçin? Allah'tan korkulur mu? Niye korkulur? Size onun ipucunu vereyim. Burada benden korkun sözüyle Allah birimdeki varlığından işaret ediyor. Birimdeki varlığına işaret ediyor. Yukarıdaki mutlak varlık değil. Yani eğer siz bir takım yanlış yapmamanız gereken şeyleri yaparsanız özünüzdeki benden ayrı düşmenin, benden uzak kalmanın, yani tard edilmişliğin sonucunu yaşarsınız. İşte benden ayrı düşmenin, benden uzak düşmenin, benden örtülü perdeli kalmanın korkusunu yaşayarak bana ulaşmanın gerektirdiği çalışmaları yapın demek istiyor bu ayet. Yoksa benim elimde sopa var, ben sizi cehenneme atarım, yakarım gibi bir mana değil. Özünüzdekinden ayrı düşmenin korkusu içinde varlığı değerlendirin demektir bu. Daha evvel okumuştuk. Bu ayeti bildirmiştik sizlere. Fe amene billahi ve rasulihin nebiyyil ümmi. B sırrıyla Allah'a ve ümmi peygamber diye kabul ettiğiniz o Resul'e iman edin. Özünüzdeki Allah'a ve nübüvvet kendisine gelmeden önce sünnetullah'ı okumamış olan Nebinize iman edin. Ereyte men ittahaze ilahe heva. Furkan suresi 43. ayet. Kendi hevasını kendine tanrı edineni gördün mü? İnnallâhe lâ yâfiru en yüşrake bih ve yâfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Nisa suresi 48. Allah kesinlikle kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar. Leyn eşrakte leyahbetanne amalük. Eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. Zümer suresi 85. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşarlar onlar. Ali İmran 151. İnne şirke le zulmün azim. Lokman 13. Hiç şüphesiz şirk çok büyük bir zulümdür. İnnemel müşrikûne neces. Kesinlikle müşrikler necistir. Tövbe 28. Burada hemen ikinci ayete dikkat edelim. La yemessehu illel mutahharun. Arınmamışlar.
Yani şirkten temizlenmemişler. Dokunmasınlar Kur'an'a. Çünkü şirk zihniyetiyle Kur'an'a baktıkları zaman, okudukları zaman bir şey anlamazlar. Kur'an'ı anlamak için kafadaki şirk düşüncesini, gizli şirki terk etmek gerekir ki o teklik anlayışıyla Kur'an'a yönelin ve Kur'an'ı anlayın. Eğer bunu yapamazsanız o zaman necis hükmünde olduğunuz için Kur'an'a dokunmamanız gerekir. Çünkü onu ikilik, dualizmle okuyup oradaki Kur'an'ın ruhunu ve sırrını anlayamazsınız. Tahir olmanın anlamı gidip duşun altına girip de 2 saat duşta kalarak arınmak, yıkanmak değil. Tahir olmanın anlamı şuurunu şirkten arındırmaktır. Onun içindir ki indemel müşriküne necesin denmiştir. Müşrikler necistir denmiştir, kirlidir denmiştir. Evet. La ted'u me'allaha ilahen ahar. La ilahe illahu. Küllü şeyin halikun illa vece. Kasas 88. Allah'ın yanı sıra Tanrı edinme. Tanrı yoktur. Sadece hu. Onun veçhi dışında her şey yok hükmündedir. Ve la tec'al me'allaha ilahen ahar. Fetak'ude mezmumen mahsura. İsra 22. Allah yanı sıra Tanrı oluşturma. Sonra aşağılanmış ve kendi başına bırakılmış olursun. Geldik ruh konusuna. Ve yes'elûneke anir ruh. Kulir ruhu min emri rabbi. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. İsra 85. Sana gelen o Yahudi alimleri ruhtan soruyorlar. De ki o Yahudilere, Müslümanlara, iman etmişlere değil, de ki o Yahudilere, ruh Rabbimin emrindendir. Sizlere ancak pek az bir ilim verilmiştir. Ama ne çare ki günümüz Müslümanları, cehaletleri, bu ayetin neden, nasıl nazil olduğunu bilmediklerinden kendilerine geldiğini sanıyorlar. Ve Yahudilere söylenen hitabı üstlerine alınarak biz ruh hakkında bilemeyiz, bize bu konuda bilgi verilmemiştir diyorlar. Allah selamet versin. Ne diyeyim? Ne diyeyim efendim? Ne diyeyim? Ve alleme Adem'el esmâ küllaha. Bakara suresi 31. Adem'e isimlerin tamamını talim etmiştir. Yani onların ruhunu, ruhlarındaki manayı bu isimlerin manalarıyla, Allah isimlerinin manalarıyla programlamıştır. Leysel insane illa masya. Necm suresi 39. ayet. İnsana kendi çalışmalarının getirisinden başka bir şey yoktur. Ve ma tüzzevne illa ma kuntum ta'melun. Saffat 39. Yaptıklarınızın dışında bir şeyden dolayı asla karşılık görmezsiniz. Ve la tüzzevne illa ma kuntum ta'melun. Yasin 54. Ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. Sonuçlarını alırsınız, yaşarsınız. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar nefislerine zulmediyor. Ankebut suresi 40. ayet. Ahkaf suresi 19. Herkese yaptıklarına göre dereceler vardır. Onlara yaptıklarının karşılığı verilir ve kendilerine asla haksızlık edilmez. Kuşkusuz siz elem verici azabı tadacaksınız. Ancak bu sizin yaptıklarınızın sonuçlarından başka bir şey değildir. Sizden çıkanların karşılığıdır. Senin ellerinle yaptıklarının karşılığıdır bu Hac suresinin 10. ayeti. O Allah kullarına zulmedici değildir. Evet, daha böyle çok ayetler var üzerinde durulması, düşünülmesi gereken dostlarım. Sizlere daha fazla vaktinizi almamak için burada müsaade istiyorum. Zira normal vaktimizi bir hayli geçtik. Allah hepimizi Kur'an'ı yeni baştan basiretle anlamını anlayarak ve düşünerek okumayı, değerlendirmeyi nasip etsin. Zira
bu dünyada bu işlevi yerine getiremezsek, bu dünyadan ayrılıp ölüm denen dönüşüm ile birlikte artık bir daha bu fırsatı elimizde bulamayacağız. Allah bizi pişman olacağımız bütün davranışları idrak etmek suretiyle korusun. Korunanlardan olun efendim. Hoşça kalın.